sıranın da bakın şu şekilde birleştirmesini tamamladım. Şöyle bir hemen size genel hatlarıyla bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın hala ipimi kesmedim. Bunun sebebi de çantanın ağız bölgesine 2 sıra sık iğne geçecek olmam. Bakın bunun için de bakın ipinizi kesmeyin arkadaşlar ve şöyle bir miktar uzun tutun. Uzatın. Dilerseniz zincir de çekebilirsiniz bir adet ama ben çekmeyeceğim. İpimi bakın şu şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Şimdi aynı boşluğa yeniden girip bu defa bir adet ilmek alıp bakın sık iğne yapacağım. Ardından bakın şimdi tepe noktasında sık iğne olan yerlerin zaten arkadaşlar sık iğne noktaları belli. Onların her birinin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacaksınız. Bakın şu birleştirme yaptığım noktalar hariç şu ara bölümde arkadaşlar 10 adet sık iğnem var. Dolayısıyla bakın tepesinde sık iğne olmayan motife geldiğiniz zaman yine birleştirme noktaları hariç aradaki bölüme 10 adet sık iğne yerleştirin. Tabanda yaptığımız gibi arkadaşlar bakın bir adet şuradaki ilk sık iğnenin tepe boşluğuna yapacaksınız. Ardından su yolu motifinin içerisine 2 adet, bakın şurada sık iğnenin olduğu sıraya 1 adet, 2 adet, 1 adet şeklinde bakın şu araya 10 adet sık iğnenizi yerleştirin. Bakın hemen birlikte başlayalım mesela. Bakın ilk boşluğa girdim, ilmek aldım, birinci sık iğnem. Su yolu modelinin olduğu sıraya geldim. Bakın buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Bu sayıları bu arada arkadaşlar tabandaki gibi bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Eğer çantanız kasma yaparsa daha fazla da sık iğne yapabilirsiniz. Bakın hemen sık iğnenin olduğu boşluğa geçtim. Sıraya geçtim daha doğrusu. Bakın bu üçüncü. Hemen şuraya geçelim arkadaşlar. 2 adet yapalım. Bakın 4, 5. Hemen şuradaki sık iğnenin olduğu sıraya geçelim. 6. Bakın şuradaki sık iğneye batalım mesela. 7. Su yolunun olduğu sıraya geçelim. 8, 9 ve şuraya bir tane batarak 10'uncuyu yapalım. Şimdi dediğim gibi 10 taneye bağlı kalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu sadece benim kafamda belirlediğim bir sayı. Yani bu 10 olabilir, 9 olabilir, 11 olabilir. Yeter ki çantanız kasma yapmasın. Aralık fazla olursa arkadaşlar bir adet fazla sık iğne yapın. Hiç sıkıntı değil. Bakın şimdi 2 sıra sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Bakın birinci sıra sık iğnelerimizi tamamladık. Şimdi bir sıra daha gideceğiz. Yalnız sıra birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın dilerseniz ilk yapmış olduğunuz sık iğnenin tepe boşluğuna gidip bir adet ilmek alıp tığınıza bekleyen ipten kaydırabilirsiniz. Ben bunu çok beğenmiyorum arkadaşlar görsel olarak. Bakın ben şimdi farklı bir şey yapacağım. Burası benim ilk sık iğnemin tepe boşluğu. Bakın ilmeğim de burada. Şimdi tığımı bu ilk sık iğnenin tepe boşluğuna bakın şu şekilde tersten geçireceğim arkadaşlar. İlmeğimi buradan arkaya doğru çekeceğim. Bakın arkadaşlar ilmeğimi bu şekilde arkaya aldım. Yalnız tabii önce ipimi bir arkaya almam gerekiyordu. Orada hata yaptım arkadaşlar. İpiniz iç tarafta kalsın. Bakın ilk sık iğnemin tepe boşluğu burası. Hemen buradan giriyorum. Ve ilmeğimi bakın buradan arkaya doğru çekiyorum. Şimdi arkaya doğru çektikten sonra arkadaşlar bakın bu ilmeğinizi bir zincir boyu kadar bakın uzatın. Ardından aynı boşluğa yeniden girip bir adet ilmek alıp sık iğne yapın. Ben görsel olarak arkadaşlar bunu daha çok beğeniyorum. Onun için bunu yapmak istedim. Şimdi ikinci sıra sık iğnelerimizi de yapacağız. Bu defa saymanız gerekmiyor arkadaşlar. Sadece her sık iğnenin tepe boşluğuna girip ilk sırada oluşturduğunuz sık iğnelerin tepe boşluğuna girip birer adet sık iğne yapacaksınız. Yalnız arkadaşlar bakın ilk sıra sık iğnelerinizi yaparken lütfen şu birleştirme noktasındaki bakın şu hattın üzerine de muhakkak bir adet sık iğne yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ikinci sırayı da tamamlayalım. Ardından geri gelelim. Arkadaşlar ikinci sıra sık iğnelerimizi de tamamladık. Şimdi ilk sık iğnenin tepe boşluğuna giriyorum. Birleştirme yapacağım arkadaşlar. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna girdim. Tığımla bekleyen ipten kaydırdım.
Şimdi bu defa farklı bir birleştirme yaptım ilk sıradakine nazaran. Neden? Çünkü bu defa bir sıra boyunca kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bakın bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna girip tığımdaki ipten kaydırdım. Hemen bir sonrakinin tepe boşluğuna girip tığımdaki ipten kaydırdım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar kaydırmalarımızı yapıp geri gelelim. Bir sıra boyunca bakın kaydırmalarımızı yaptık. Son boşluğu da girip kaydırmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar ipinizi şimdi bir miktar uzun tutun ve kesin. Şöyle hemen keselim. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim ilk kaydırma yapmış olduğum yer, bakın şurada görünen zincir. Şu tepedeki zincirlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bakın çantanızın şu yüzeyinde kaydırma yapmak suretiyle oluşturduğumuz zincirlerden bahsediyorum. Bakın bu benim kaydırma yapmış olduğum ilk zincir. Bakın bunun şu şekilde altından tığımı geçiriyorum. Bakın üzerinde 2 adet ip var. Bakın bu ipimi şimdi buradan geçireceğim. Arkaya doğru bakın çekiyorum. Hemen ardından bakın arkadaşlar bu ipimin geldiği, bakın şöyle ipi biraz gevşeteyim. Bakın ipin geldiği zincir bakın burası. Şöyle kameraya umarım net gösterebiliyorumdur. Şimdi bu ipi bu zincirin içerisinden geçireceğim arkadaşlar. Ama bakın şuradan geçireceğim ki yani hem buradan ipim sıkı dursun. Ama burada asıl geçirmemiz gereken yer bakın arkadaşlar şu zincirin içi. Burada ipimiz sadece arkaya almış olmak için buradan geçiriyorum tığımı. Bakın içten çantanın içinden dışına doğru getirdim. İpimi bu defa buradan geçirerek bakın burada kesintisiz bir birleşme noktası oluşturdum. Bakın arkadaşlar benim birleştirme yapmış olduğum nokta burası. Hatta ipimi şurada gevşetmemiş olsaydım, bakın şöyle biraz sıkılayım. Bakın arkadaşlar kesintisiz devam eden bir kaydırma zinciri elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ipinizi bunu arkadaşlar tığla değil iğneyle de yapabilirsiniz. Bakın hemen ipimizi aşağıya doğru alalım. Böyle bırakmayın. Sökülür aksi halde. Bakın şöyle bir miktar aşağıya alalım. Bakın hemen altındaki boşluğa gireceğim. Bakın burada bir ilmek oluşturacağım. Ardından bir adet zincir çekerek bu ipi burada düğümlemiş olacağım. Şimdi ardından bu ipi çantanızın içerisinde bir miktar yürütün arkadaşlar. Ben bunu daha sonra yürüteceğim. Şimdi bakın bu aşamada çantanızı, çünkü çantamızın artık gövde kısmı tamamen bitti arkadaşlar. Bu aşamada çantanızı güzelce buharlı ütüyle ütüleyin. Şimdi bunu bir kenara bırakayım öncelikle. Ben de daha sonra ütüleyeceğim. Öncelikle bakın şu ipime bir geçmek istiyorum. Çünkü neden? Çantamızın sapına başlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, çantanın sapı için çantanın gövdesini 4 numara tığla örmüştüm. Çanta sapının biraz tok, sıkı durması gerekiyor. Dolayısıyla bakın 3 numara tığa geçiş yaptım. Bunun için arkadaşlar uzunca bir miktar ip bırakın. Ben önce örmüş olduğum bir çanta sapını göstereyim arkadaşlar size. Bakın ben bir tanesini ördüm. Hemen size uzunluğunu da söyleyeyim. 45-46 santim civarında bir çanta sapı. Çünkü bakın arkadaşlar tam 45 hatta 46'ya da denk geliyor. 40-45,5 santim civarında bir çanta sapı. Şimdi arkadaşlar bakın ben omuza asabileceğim bir çanta sapı istiyorum. Dolayısıyla 45 santimin altına düşmeyin. Şayet elde taşıyacağınız bir çanta sapı yapacaksanız, çantanızı elde taşıyacaksanız daha kısa bir çanta sapı da yapabilirsiniz. Yahut ihtiyacınıza ve zevkinize binaen daha uzun çanta sapı da yapabilirsiniz. Şimdi bu çanta sapımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın çantanın sapının
iki ucunda uzunca bir ip bıraktım başlangıçta ve bitişte. Bunu çantaya, bu ipleri çantaya dikmek için kullanacağım. Bakın şunu da bir kenara bırakayım. Bakın yine uzunca bir ip bırakacağım. Ardından bir sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Sihirli halkayı hatırlamayan arkadaşlar için bakın arkadaşlar, çantanın, özür dilerim, ipin yumağa bağlı olan kısmı şu an sağ elimde. Bakın bunu şöyle iki parmağımın etrafına bir doluyorum. Tığımı öndeki ipin altından geçirip arkadakinden bakın şu şekilde bir ilmek alıyorum. Ardından bir tur kendi etrafında çevirip hemen şuradaki ipten, bu zaten benim yumağıma bağlı olan ip, hemen bir adet ilmek, özür dilerim, zincir çekiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, sihirli halkanın içerisine 8 adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen başlayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 adet sık iğnemizi yaptık. Birleştirme yapmayacağız arkadaşlar. Direkt spiral örerek devam edeceğiz çanta sapımıza. Bakın hemen şu şekilde bir sihirli halkanızı daraltın. Çok sert çekmeyin arkadaşlar. Aksi halde ipiniz kopabilir. Şimdi bakın, herhangi bir birleştirme yapmayacağım. Direkt ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna şöyle çok sıkı yapmışım. Tığımı geçiriyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum. Bakın kaydırma değil, sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi spiral bir şekilde öreceğim. Ardından bu 8 adet sık iğnemizin her birinin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak döne döne devam edeceğiz. Bakın hemen devam edelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde birleştirme yapmıyoruz. Sadece direkt dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Her sık iğnenin tepe boşluğuna dediğim gibi bir adet sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bakın bu benim son sık iğnem. Şurası sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Burası bizim birleştirme noktamız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın hemen şuraya bir batıyorum. Bu da benim 8. sık iğnem. Evet. Bakın devam ediyorum arkadaşlar. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Çantamızın boyu istediğimiz boya, özür dilerim, çanta sapının boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar çanta sapımızı öreceğiz. İstediğiniz uzunluğa geldiğinde arkadaşlar sadece en son bir adet zincir çekin ve ipinizi uzunca bir miktar bırakarak kesin. Ardından bakın bu bölgeyi sıkılayın. Şimdi çanta sapını istediğimiz boya gelene kadar örüp geri gelelim. Çanta sapını tamamladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi çantanızın ütüsünü muhakkak yapın. Bunu ihmal etmeyin. Bir de arkadaşlar bakın, çanta sapını dikmeyi göstermeden önce size şu hususu belirteyim. Ben çantamı zaten astarlı kullanacağım arkadaşlar. Bakın, çantanın taban bölümünün şu şekilde tok durabilmesi için şöyle göstereyim size, belki daha net görünür. Bakın şu şekilde çanta tabanının tok durabilmesi için ben çantalarımın içerisine keçe dikiyorum. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi diyelim ki çantanıza astar yapmayacaksınız ama çantanın tabanının da şu şekilde tok durmasını istiyorsunuz. Ama tabii ki keçeyi diktiğiniz zaman şu şekilde görünecek. Bakın ne yapacaksınız arkadaşlar biliyor musunuz? Çantanızın keçesini, çantamızın bakın normalde tabanın ölçüsü, hemen vereyim size. Bakın kısa kenarı 15 santim, uzun kenarı şöyle yaparsak 34 santim. Şimdi arkadaşlar bu çanta tabanından bağımsız olarak ikinci bir çanta tabanı daha örebilirsiniz. Bunu da normalde az önce aldığımız ölçülerden 1 santim kadar daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Çantanın şu şekilde tabanına keçe diktikten sonra tabii ki keçenin ölçülerini ikinci öreceğiniz
çanta tabanına göre alın. Yani ben mesela bu çantanın keçesini keserken tekrar ölçeyim arkadaşlar. Bakın 34 santim dedik uzun kenarı, kısa kenarına 15 santim demiştik. Şimdi çantanın keçesini keserken arkadaşlar kısa kenar için 14 santim kestim. Uzun kenar içinse 33 santim, yani eninden ve boyundan birer santim eksik olarak keçeyi kesip çantanın tabanına diktim. Şimdi diyelim ki asar kullanmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu ölçülerden, yani 15'e 34 diye arkadaşlar, 14'e 33 şeklinde bir çanta tabanı daha örün. Ardından arkadaşlar bu 14'e 33 olan ikinci çanta tabanına göre keçenizi kesin. Öncelikle bakın 2 adet taban örüyoruz dedik. Büyük olan tabanla çantanızı birleştirdiniz, keçenizi diktiniz. Ardından küçük olan tabanı getirin, keçenin üzerine dikin. Astar kullanmayacak arkadaşlar için de bu bir tok bir taban için çözüm önerisi olabilir ayrıca. Şimdi bakın arkadaşlar, ben çanta sapımın, bakın bir tanesini şu şekilde her iki taraftan komple diktim. Şimdi ikinciyi, bir tarafını yine sizinle birlikte dikeceğim. Şimdi çanta sapını dikerken arkadaşlar, bakın benim ön tarafta toplamda 5 adet motifim vardı. Bakın şu sağdaki ve soldakiler yana ait. Dolayısıyla bakın 1, 2, 3, 4, bu 5 adet motifim benim ön parçaya ait. Şimdi birinci motifin hemen bitiminde ikinci motifle birleştiği yere çanta sapımı diktim. Bakın diğer tarafa da yine aynı şekilde bir adet motif bırakarak ikinci motifle tam birleşim noktasına çanta sapımı ortalayacağım. Bu birleşme noktasına arkadaşlar çanta sapımı bakın şu şekilde katladığım zaman ortasına denk gelecek şekilde ayarlayacağım. Şimdi çantanın sapını ne şekilde dikeceksiniz onu da söyleyeyim size. Şimdi hatırlarsanız biz 2 sıra, şunu şöyle alayım, 2 sıra sık iğne yapmıştık. Bakın bu sık iğnenin bittiği nokta burası. Çantanızın sapını şöyle ikiye katlayın arkadaşlar. Bakın şöyle bir güzel getirelim. Çantamızın sapını bakın ucunu şöyle ikiye katladım ve bakın sık iğnenin tam bittiği noktaya, ya da daha doğrusu birinci sıra sık iğnemizin başladığı noktaya denk gelecek şekilde çanta sapını dikeceğiz. Bakın şöyle bakayım, evet ortalamışım. Şimdi arkadaşlar hiçbir özel dikme tekniği yok. Ben sadece nasıl dikiyorum onu göstereceğim size. Bakın son sırada benim sık iğnelerimin tepe boşlukları var. Şöyle giriyorum, arkadan çıkarıyorum. Arkadan çıkardıktan sonra arkadaşlar bakın yana doğru atlamıyorum modeli bozmamak için. Hemen yukarı doğru çıkıyorum. Buraya ya da şuraya bile yapabilirsiniz. Yani yeter ki modeli bozmayın. Çantanın iç tarafına geldiğinizde istediğiniz noktaya gidebilirsiniz. Ama çantanın düz yüzeyine geldiğiniz zaman ya aşağıya gidin arkadaşlar ya yukarı gidin. Çünkü modelimiz, sık iğnelerimiz bizim bu şekilde olduğu için iğnenizi alt noktaya ya da üst noktaya sokarsanız en azından çantanızın modeli değişmez. Şimdi ben çantanın bakın çanta sapının dört bir tarafından şu şekilde diktim arkadaşlar. Bakın direkt yana atlamıyorum. Dilerseniz atlayabilirsiniz ama ben atlamıyorum. Çünkü modelin bozulsun istemiyorum. İğnemi ön yüzeydeyken aşağıya doğru alıyorum. Bakın yine buradan gireceğim. Bakın tam burada aşağıya doğru almayacağım. Çünkü bakın çıktığım nokta benim son sıra kaydırma yapmış olduğum nokta. Burada aşağıya doğru iğnemi götürürsem arkadaşlar ipten kaynaklı olarak bir bozuk görüntü olabilir. Bakın bir sonraki sık iğnenin kaydırma noktasının şöyle göbeğinden geçip önce ipimi bir arka tarafa alayım. Ardından şöyle çantanın sapının herhangi bir noktasından geçireceğim. Şimdi dediğim gibi özel bir dikme tekniği yok. Yeter ki çantanızın modelini bozmayacak şekilde dikin arkadaşlar. Şimdi ben bunu dikmeye daha sonra devam ederim. Bunu bu şekilde bırakayım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben çantalarımı
astarlı olarak kullanmayı tercih ediyorum. Burada tercih size ait. Dilerseniz astarsız da çok rahatlıkla bu çantayı kullanabilirsiniz. Ama astar yapmak isteyen arkadaşlarım için ben daha önce Prada'nın bir çantasını yapmıştım. Bu Prada'nın çantasına ait olan astar videosundan faydalanarak çok rahat kendi çantalarınızın astarlarını kendiniz dikebilirsiniz. Bu çantanın linkini arkadaşlar aşağıya açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağım. Ayrıca ekranlarınızın sağ tarafına da ayrıca ekleyeceğim. Şimdi çantamı tamamlayacağım arkadaşlar. Ardından astarımı da dikeceğim ve gelip son halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın son halini arkadaşlar hemen bir paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın ben öncelikle size bir astarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Astar detayı yapacağımı söylemiştim size. Ancak inanın rahatlıkla astarsız da kullanılabilecek bir çanta. Yalnız astar yapmak isteyen arkadaşlarım için arkadaşlar ben bu çanta için bağımsız bir astar videosu çekmedim. Daha önce Prada'nın yapmış olduğum bir çantası vardı. Bu çanta için detaylı bir astarlama videosu çekmiştim. O videodan faydalanarak rahatlıkla kendi çantalarınızın astarlarını kendiniz yapabilirsiniz. Bu videoyu da ekranlarınızın sağ tarafına ve de açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İnanın tüm yorumlara tek tek dönüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.